ekonomisinin egemen sistemi kapitalizm iflas etti. Açlık, sefalet, gözyaşı. Adaletsiz gelir dağılımı dünyamızı kaosa sürükledi. Dünya nüfusunun %1'i, geri kalan %99'luk kesimden daha zengin. Obeziteden ölenlerin sayısı, açlık sebebiyle ölenlerden 3 kat daha fazla. Bir yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu israfın 1/4'ü açlık çeken 795 milyon insanı doyurabiliyor. Milyonlarca insan savaş koşulları, açlık ve hastalıklarla mücadele ederken, dünya ülkeleri yılda yaklaşık 1 trilyon 700 milyar euro askeri harcama yapıyor. Adaletsiz gelir dağılımı, lüks ve israf insanlığı öldürüyor. 21. yüzyılda ülkemiz ne durumda? İç çatışmalar, bölgesel savaşlar ve parçalanan İslam coğrafyası. Diğer taraftan gelir dağılımındaki adaletsizliğin açtığı uçurumlar. Ülkemizde en zengin %10'luk grubun geliriyle en yoksul %10'luk kesimin geliri arasında 12,6 kat fark oluştu. Adaletsizlik ülkemizde de eziyor, ezdiriyor. Oysa adil paylaşım berekettir. Kazandığını paylaşmaktır. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Ama biz hakkı tavsiye etmeyi, onun ışığında adil davranmayı şiar edindik. Vahşi kapitalizmin sonsuz insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla gidermeyi amaçlayan ekonomi tanımına temelinden karşıyız. Çünkü bizim tanımımızda sınırlı olan insanın ihtiyaçları, sınırsız olan ise hırslarıdır. Biz Siyonizme, kapitalizmin vahşi tüketim anlayışına, sömürü ve faiz düzenine karşı infak anlayışını ihya etmeyi amaçlıyoruz. İhtiyaçtan fazlasını infak etmeye öğütleyen İslam ahlakını her şeyden üstün tutuyoruz. Biz birlikte üretmeyi, helal kazanmayı, kalkınmayı, paylaşmayı, sosyal yaşamda adaleti savunuyoruz. Tarihte İslam'ın yayılmasına vesile olan Müslüman tüccarlar gibi biz de günümüz dünyasında İslam ahlakını ve adalet anlayışını yaşayarak anlatmayı gaye edindik. Küresel dayatmalarla mücadele ederek bugüne kadar kendi kimlik ve inancımızla ticaretimizi sürdürdük. Barış ve kardeşliğin ancak sosyal adaletle sağlanacağına inandık. Bizim cihadımız, batılın küresel sömürü düzeni yerine adil ekonomik düzeni tesis etmektir. Yeni ad, yurt içinde ve yurt dışında iş adamlarının ufkunu açıyor. Onlara rehber olmayı hedefliyor. Yeni ad, üyelerinin kişisel ve kurumsal donanımlarına katkı sağlamayı ve katma değer üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Biz azim, emek ve alın teriyle üretiyoruz. Sosyal adalet idealimiz için birlikte omuz omuza mücadele ediyoruz. İlkelerimizle büyüyerek önce İslam dünyası, sonra tüm dünya için kaynaklardan eşit faydalanan yeni bir dünya hedefliyoruz. Yeni bir dünya için bir tohum attık toprağa. Onu birlikte büyütmek için inançla çalışacağız. Gelecek nesillere adil bir dünya bırakacağız. Ve hak geldiği gün batıl zail olacak. Yeni ad. Yeni bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği. Helal kazanç, adil paylaşım. Yeni bir dünyanın kurulması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.